Zamanın külleri avuçlarına asra tutuşturur. O kadar sızlar ki yüreğin, gözlerin tutuşur ve saçlarının hiçbir kıvrımı kapatamaz asra inat güzelliğini. Affedemediğin anılarından taşar yalnızlığın ve bir kuru tahtaya mesken olur söylediğin şarkılar. En içten Bergen okur bu şarkının sözlerini. Ümidimi kıranları, bu dünyayı yakanları affetmem der. Bu şarkının dizelerinde yazanları kaderi olduğunu bilmeden. Çilelerle bezenmiş bir hayat onunkisi. Aşksa ölümden soğuktur. Bergen sadece 30 yıl yaşar. Bu kısacık ömre neler neler sığdırmaz ki. Bir adam tanır, ölümüne aşk besler. Oysa aşk ölümden soğuktur. Sevdiği adam önce yüzüne kezzap attırıp bir gözünü kör eder. Sonra kurşunlarla hayatını elinden alır Bergen'in. Bergen 15 Temmuz 1959'da boyacı bir baba, ebe bir annenin 7. çocuğu olarak Mersin'de dünyaya gelir. Asıl adı Belgin'dir. Ama sahne adı ararken gazetede Norveç'in Bergen şehrinden bahseden bir haber görür. Bu ismi çok sever ve Belgin ismi Bergen olur. Bergen ise dağ anlamına gelmektedir. Yoksul bir ailenin çocuğudur. Kıt kanaat geçinirler. Bergen diğer kardeşleri gibi her şeyin özlemini çekerek büyür. Fakirliğin yanında bir de mutsuzluk vardır ailede. Bergen henüz 7 yaşındayken annesiyle babası boşanır. Daha sonra çok erken bir şekilde babasını kaybeder. Annesiyle birlikte Ankara'ya yerleşirler. Bergen yeni mahalle Yunus Emre İlkokulu'na başlar. Çok zeki ve yetenekli bir çocuktur. Öğretmenlerinin teşvikiyle konservatuar sınavlarına girer. Sınavı birincilikle kazanarak Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümüne girer. Ancak maddi yetersizlikler okulu devam ettirmesine engeldir. 2 yıl devam edebildiği okulu bırakmak zorunda kalır. Bir iş bulur. Ancak memuriyete yaşı tutmuyordur. Mahkeme kararıyla yaşı büyütülür, öyle işe başlar. Ve işte burada çalışırken ilk kez aşık olur. Bergen'in gözlerini ilk aşka açtığı isim taksi şoförü Yalçın'dır. Ona çok aşık olur. Ama Bergen onun hissettiklerini hissetmez. Bergen'e zorla sahip olur. İlk aşkın ilk tokadıdır bu. Hayatında ilk defa aşık olan Bergen, yaşananları aşkın bir parçası sanır. Genceciktir, korunaksızdır ve baba sevgisi görmemiştir. Aşık olduğu adam bir gün karşısına geçip ben başkasıyla evleniyorum der. Bergen iliklerine kadar sarsılır, hayalleri yıkılır. Baba özlemi, yoksullukla geçen yıllardan sonra tutunduğu ilk aşkı ellerine kırılır. Canı yansa da hayata devam eder. 1977'de arkadaşlarıyla eğlenmek için bir pavyona gider. Arkadaşlarının ısrarı üzerine sahneye çıkıp Batsın Bu Dünya şarkısını söyler. Öyle içli okur ki yüreğinden taşanlar salondaki herkesin kalbine dokunur. Mekan sahibi Bergen'deki ışığı hemen fark eder. Ona bir teklifte bulunur. Maddi sıkıntılar içinde olan Bergen ve annesi teklifi kabul eder. Bergen'in sahne yaşamı böyle başlar. Sesiyle birlikte güzelliği de büyüler dinleyenleri. Bir süre sonra Adana'da bir sahne için teklif alır ve Adana'ya gider. Sonun başlangıcı olan bu yolculuk burada başlar. Adana Kuyubaşı Gazinosu'nda sahne aldığı her gece kulisine isimsiz çiçekler gelir. Sahnede başından aşağı güller dökülür. Herkes isimsiz çiçeklerin kimden geldiğini merak eder. Halis bu durumu şöyle anlatır. Çiçekçim var benim iş yerimin yanında. Ona dedim ki her gün 15-20 tane çiçek çelenk götüreceksin dedim. Sakın ha sakın ismim olmayacak. Bir gece sahneye çıktığında en ön masada karşısına kurulup gözünü ondan ayırmadan izleyen kömür gözlü adam yani Halis vardır. Gizemli adam ortaya çıkar. Halis her gece bıkmadan, usanmadan kulise çiçek gönderir. Bergen de çöpe atar. Bir gün çiçekleri kafasına atar. Bu Halis'in çok zoruna gider ve gurur yapar. Uzun bir süre pavyona gelmez. Ancak çiçekleri göndermeye devam eder. Bir gün karta beni tanısan seversin diye yazar. İşte o gün Bergen o çiçekleri çöpe atmaz. Çöpe atılmayan çiçekler büyük aşk hayatının kabusu olacak adama giden ilk adımdır. Bergen'in uzun zamandır bir hayali vardır. Bir araba almak. Sonunda taksitle de olsa hayali olan arabayı alır. Ancak daha senetler dururken bir gece arabası yanıp kül olur. Bergen'in dünyası yıkılır. En büyük hayalinin yanıp kül olduğu yerde Halis yanında bitiverir. Üzülme, ben sana yenisini alırım der. O gün aşık olur Halis'e. Bütün bunların kurgu olduğunu, arabayı yakanın Halis olduğunu öğrendiğinde ise çoktan öldürücü aşkın pençesine düşmüştür. Aşk öylesine gözünü kör etmiştir ki arabayı yakma olayını unutmuştur bile. Ardından bir başka senaryonun perdesi aralanır. Halis serbest evlenme teklif eder ama şartı vardır. Sahneleri bırakacaksın der. Halis evlenme süreci için benimle evlenir misin dedim. Tabii niye olmasın dedi. Ama bir şartım var dedim. Şimdi biz Adana çocuğuyuz. Bir ailem var benim. Bu işi tamamen bitireceksin dedim.
Tabii sahne olayın olmayacak, bitecek dedim. Tamam dedi. Ama bak 3 gün düşün. Sahne olayın olursa iyi olmaz dedim der. Bergen çok sevdiği sahneleri, şarkı söylemeyi Halis için bırakır. Nişanlanırlar. Başlarda Bergen mutludur. Ancak çok geçmeden şiddet başlar. Halis'in kıskançlık krizleri tutar. Bergen defalarca dayak yer. Daha sonra Bergen, nişanın ve yapılan düğün hazırlıklarının bir senaryo olduğunu öğrenir. Halis Serbest zaten evlidir. Üstelik 3 tane de çocuğu vardır. Dayak ve şiddetin üzerine bir de Halis'in evli olduğunu öğrenen Bergen Ankara'ya kaçar. Tekrar sahneye çıkmaya başlar. 1979'da kadrosunda Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi özel isimlerin olduğu bir gazinoda uvertür olarak sahne alır. Tam her şey yolunda gidiyor derken annesiyle birlikte yaşadığı evde yangın çıkar. Neyi var, neyi yoksa yangında kül olur. Zor durumdadır. Ama yine ona yardıma gelen kişi Halis olur. Üzülme, yeniden yaparız der. Yine o mu yakmıştır evi? Ben yapmadım der Halis. Bergen inansa da inanmasa da deli gibi aşıktır Halis'e. Kendisine kızar ama ne Halis'le olabiliyor ne de Halissiz. Adam da deli gibi Bergen'i sevmektedir. Sahneye çıkmasını istemez. Boşanacağım, evlenelim der. Bu hastalıklı ilişki yeniden başlar. 1982 yılında evlenirler. O gün Bergen günlüğüne şöyle yazar. Evlendim. Bazen insanlar hiddetli sever, ölesiye sever. Yaşadıkları kötü olaylar sevgisinden bir şey götürmez. Bergen sahneleri de bırakmıştır ama kavga, dayak yeniden başlar. Bergen'in yüzü gözü her gün dağılmış bir haldedir. Bergen daha fazla dayanamaz. Bu sefer çareyi İzmir'e kaçmakta bulur. Annesiyle birlikte İzmir'de yeni bir hayat kurmak isterler. Annesi her zaman kızının yanında olmuş, son nefesinde bile onu yalnız bırakmamıştır. Bergen İzmir Alsancak'ta New York Gece Kulübü'nde sahne almaya başlar. O kaçar, Halis kovalar. Tam her şey yolunda gidiyor derken birkaç ay sonra büyük bir felaket yaşanır. Halis 3 gün sonra bütün gazeteler senden bahsedecekler ve dediği olur. Bütün gazeteler Bergen'den bahseder. Halis o zamanın parasıyla 500 bin lirayla bir adam tutar. Adam 31 Ekim 1982'de sahne çıkışında elindeki kezzap dolu kovayı Bergen'in kafasından aşağı döker. Bir röportaj sırasında Halis Serbest, sunucunun sizin isteğinizle mi yapıldı sorusuna, tabii canım zaten o şekilde ceza aldım ben. Benim adamım yapmıştır. Onu azmettirmekten ceza aldım ben. Kezzap da değildi aslında, ölümdü. Sonra kezzaba dönüştü diye cevaplar. Yüzünde, vücudunda önce bir sıcaklık, ardından şiddetli bir yanma hisseden Bergen'in 2 gözü de kör olur. Vücudunun büyük bir kısmı yanmıştır. 45 gün ağrılar içinde hastanede yatar. Dönemin ünlü bir estetisyeni yüzünü eski güzel haline getirmek için bir dizi ücretsiz ameliyat yapar. Bir süre sonra sol gözünün görme yetisi geri gelse de sağ gözünü tamamen kaybeder. Yaşanan bu trajik olay bile Bergen'in şöhret basamaklarına çıkmasını engelleyememiştir. Bütün gazeteler Bergen'in acıklı hikayesinden bahsetmektedir. Sektör kezzapla tek gözü kör olmuş bu kadının hikayesinden faydalanmak ister. Hemen aynı yıl ilk albümü Şikayetim Var'ı sıcağı sıcağına yapar. Sonra Acıların Kadını albümüyle zirve yapar. Albüm öyle satar ki Sezen Aksu'nun Git albümünü bile geride bırakır. Yılın sanatçısı ödülünü, altın plak ve altın kaset ödüllerini alır. Hemen başrolde oynadığı, kendi hayat hikayesinin anlatıldığı Acıların Kadını filmi çekilir. Bu zamana kadar yaşadıkları bu filmle anlatılır. Şimdi halk onu kesinlikle Acıların Kadını olarak iyice benimser. Erkek başrol oyuncu Yalçın Gülhan'dır. Filmin yönetmen ve senaristi Ülkü Erakalın'dır. Şöhreti artık Türkiye sınırlarını aşmıştır. Yurt dışı turnelerine çıkar. Sahne aldığı yerlerde izdiham olur. Bülent Ersoylar, İbrahim Tatlıseslerle aynı sahnededir artık. Ama Bergen kendini hep eksik hisseder. Sağ gözünü saçlarıyla kapatıp güneş gözlüğü takar. Yaralarını bu şekilde örtmeye çalışır. Kötü yazgısı onun peşini bırakmaz. Bir konseri sırasında bir hayranı tarafından bacağından 6 defa bıçaklanır. Kan revan içinde kalır. Bıçaklayan kişi meşhur olmak için yaptım der. Halis bu olaydan sonra 2 aylık firarın ardından tutuklanıp Buca cezaevine gönderilir. Ama aralarında pek bir değişen şey olmamıştır. Bu olay bile Bergen'in Halis'e olan aşkını bitirememiştir. Bu süreçte sadece kısa bir süre görmemiştir onu. Sonra cezaevinde ziyaret etmeye başlar ve ihtiyaçlarını karşılar. Bergen annesine Halis'i affetmek istediğini söyler. Halis yıllar sonra cezaevinden çıkar. Sahneleri tekrar bırakıp Mersin'de bir ev tutarlar. Birlikte mutluluk fotoğrafları verirler. Yine dayaklar başlayınca bu sefer boşanırlar. Bergen basına konuşurken bu sefer tamamen sahnelere döndüm der. Artık mutlulukların kadınıyım der. Gazetelerde bu şekilde başlık atar. Sahnelerde arabeskin kadını olarak yükselişi devam etmektedir. Tarihler 14 Ağustos 1989'u göstermektedir. Bergen ve annesi Kayseri'deki bir konserinin ardından evine gitmek için taksiye biner. Şehirler arası yolda arkadan gelen bir araba direksiyonu kırarak önlerine geçer. Bu Halis'tir yine. Konuşmak için
Tarsus'ta bir dinlenme tesisinde dururlar. Halis Bergen'i yine ikna etmeye çalışır. Şiddetli bir tartışma başlar. Bergen bu defa kararlıdır. Sana dönmeyeceğim der. Bunlar dudaklarından çıkan son sözcükler olur. Halis cebinden çıkardığı bir silahla önce annesini vurup yaralar. Ardından Bergen'i sabaha karşı şehirler arası bir dinlenme tesisinde kimsesizliğin en orta yerinde sırtından tam 6 kez ateş ederek öldürür. Bergen'in ağzına kan dolar. Ağır ağır boynuna doğru iner. Bergen daha 30'unu bile doldurmamıştır. Halis'in 15 yıl hapsi istenir. Ancak iyi hal indirimiyle sadece 7 ay hapis yatar. Cezasının bitiminde ise akrabaları tarafından cezaevi önünde kurban kesilerek karşılanır. Halis bugün bile Bergen'i öldürdüğü için pişman olmadığını söyler. Bergen'in cenazesine ise müzik camiasından kimse katılmaz. Bir avuç insan Tarsus'ta onu son yolculuğuna uğurlar. Halis seni mezarda bile rahat bırakmayacağım dediği için Bergen'in annesi mezara zarar verilir korkusuyla demir parmaklık yapar. Anahtarını da boynuna asar. Arabeskli yılların acılarla dolu kadını, deli sevdaların tam ortasında sesin bizi bulur. Adın yüzünün kederinde sıcak bir gamze bırakır. Kısacık yaşamına bir dünya sığdıran Bergen'i hasretle anıyoruz. Hoşça kalın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.